Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce kışlık böyle kalınca bir şal hırka öreceğiz. Şal hırka için ben elimde olan Yarn Jeans ve Alize Cotton Gold'un Plus iplerini kullanıyorum. Alize Cotton Gold artık Plus serisini üretmese de Yarn Jeans'te Plus serileri hala mevcut. Neden Plus'ları tercih ettiğimi soracak olursanız daha kalın, daha böyle farklı düşmesini istedim. İnce düşsün istemedim. Görüntüsü de biraz daha kaba dursun istediğim için ki üstte gördüğünüz gibi kalın ipleri tercih ettim. Bu iplerle beraber de tığ olarak Lantern Moon'un merak edeceksinizdir eminim. Onun için baştan söyleyeyim. Lantern Moon'un 5,5 milimini kullanıyorum. Herhangi başka bir tığ da tabii ki 5,5 milim olarak bu iplerle siz de elinize göre 5 olur 6 olur değerlendirerek kullanabilirsiniz. İplerimiz kalın olduğu için tığımız da büyük numara. Bunu da belirtmek isterim. Benim tığlarım Etuafiyem'den. Siz de dilerseniz tekli olarak sadece Türkiye'de orada bulunduğundan ötürü temin edebilirsiniz. Abonoz ve oldukça kaliteli güzel tığlar diye de belirtmek isterim. Öyleyse beraberce yapımına geçelim. İpleri de şöyle yeniden size göstermek istiyorum. İçerik olarak da %55 koton, %45 yine akrilik, 100 gramı 160 metre. Küçük bir parçada modelimizi göstermek istiyorum size. Bademler örerek modeli kurmaya başlıyorum. Büyük parçamı 59 tane badem ile hazırladım. 59 badem ile uzunluğuna ölçüm 148 santim oldu. Uzunluk ölçüsü. Enini ise daha sonra size vereceğim. Kaç sırada kaç santim olduğunu. Şimdi bizim için önemli olan uzunluğu. 59 badem 148 santim oldu. Şimdi ben burada çok daha az bademle size modelin nasıl kurulduğunu göstermek istiyorum. İlk olarak ilmeğimi çıkartıyorum. 1 2 3 zincir çekip tığın üstüne ipimi alıyorum. İlk örmüş olduğum buradaki zincirin içine batıp şimdi tığımın üstünde görmüş olduğunuz gibi 3 tane ilmek var. Sırasıyla 1 2 ve hepsini çekiyorum. Tekrardan 1 2 3 zincir çektim. Tığın üstüne ipimi aldım. Bu defa battığım yer buradaki bademin boşluğu. Battım. Bakın yine tığımda 3 tane ilmek var. Sırasıyla 1 2 ve 3. Tekrar 3 zincir. Tığın üstüne ipimi aldım. 1 2 3. Tekrardan 1 2 3 boşluğa gel. 1 2 3. Bir tane daha yapalım. 5 badem üzerine modelimizi kuralım. 1 2 3. Şimdi 5 taneye bademi tamamladım. Burada 5 tane ördüğümü dediğim gibi diğer büyük parçada 59 tane ördüm. 59 tane ördüğümde ulaştığım ölçü 148 santimdi. Şimdi hemen yan tarafa boşluğa kaydırma yöntemiyle geliyorum. Buraya ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir sık iğne örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip yükselip etrafında döndürdüm. Arkasından da geçirerek ilk yalancı trabzanımı örüyorum.
Daha sonra boşlukta yanına 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Hiçbir şekilde aralarında zincir olmaksızın bademlerin içine 3 tane ikili trabzan örerek bu sırayı da dolduruyorum. Bademleri 3 tane ikili trabzanla dolduruyorum. Son bademime geldim. Şöyle göstereyim. Son sıraya geldiğimde böyle modelimi ilk renkli olan kısmını kurmuş oldum. Bunu kitleyip hemen ipi kesiyorum. Şunu belirtmem lazım ki burada kesmiş olduğum ipleri böyle uzunca bırakıp yanda bırakıyorum. Yani hiçbir şekilde bu ipleri gizlemiyorum. Çünkü bunlar daha sonra benim etek ucumdaki minik püsküllerim olacak. Ha, ben daha uzun püsküller istiyorum diyenler, hani ben minik minik yaptım daha da uzun olsun diyenler buradaki iplerini daha uzun keserek bırakabilirler. Şimdi modelin ön yüzü bana bakacak, bakın. Bitirdiğim yüz bana bakarken yeniden buradan yeni renkle başlayacağım. Ve bunun üstüne 2 sırayı aynı renkle devam edeceğim. Hemen yeni renkle de ilmek çıkartıyorum. Çıkarttığım ilmekle tığın üstüne ipimi alıyorum ve buradaki her bir ikili trabzanın tepesine batıp çakma sık iğne, yarım trabzan dediğimiz tekniği uyguluyorum. 1 2 İlk başta örerken başladığımda bu sıraya bu üçlü grubun üçünü de örüyorum. Bakın, ilk başlarken sadece üçünün tepesine yarım trabzanları örüyorum. Daha sonra buraya geldiğimde tığın üstüne ipimi aldım. Hemen şu altta bademlerin şu alt tarafta birleştikleri kısmın içine batıp bu defa uzun bacaklı bir yarım trabzan örüyorum. Oraya batıp bacağımı uzattım ve bakın bu şekilde ördüm. Daha sonra artık bu 3 tane grup bademlerin, burada üçünü örmüştüm. Burada ilkini atlıyorum ve sadece 2 tanesinin üstüne yarım trabzanlarımı örüyorum. Tekrar tığın üstüne ipimi alıyorum. Gene uzun öreceğim yerdeyim. Battım. İlmeğimi uzun çektim ve hepsini bir ördüm. Tığın üstüne ipimi aldım. Geldim. Yarım trabzan dediğimiz, yani hepsini bir ördüğüm tığın üstüne ip alıyorum. Batıyorum. İlmeği çıkartıp hepsini bir örüyorum. Yine tığın üstüne ip aldım. Gene bunu atlıyorum. Bakın burada yine atladım. Burada da atladım. Bunda da atladım. İlkine, son ikisini örüyorum. Uzun bacakta sıra. Tığın üstüne ipimi aldım. Yine ilk trabzanı atladım. Diğer 2 tanenin üstüne yarım trabzanımı uyguladım. Buraya geldiğimde ise artık uzun bacağı öreceğim yerdeyim. Ve burada da bunu atladım. Son 2'ye 2 tane yarım trabzanımı ördüm. Şimdi bu sırayı böyle tamamlarken modelim bu şekilde kurulmaya başlıyor. Burada hemen 1 2 3 zincir çekip parçayı ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra uzun bacağı ördüğüm yerin üstüne gelip bakın, bunu şunun üstüne geliyorum ve sadece sık iğne örüyorum. 1
2, 3. Uzun bacağın üstüne geldim. Sık iğne. 3 zincir çekiyorum. Uzun bacağın olduğu yere geldim. Sık iğne. 1, 2, 3. Yine uzun bacağın üstündeyim. 1, 2, 3. Son. Sık iğnemi de örüp burada da artık ipimi kilitledikten sonra yine kenarda kalacak şekilde bırakıp kesiyorum. Bu şekilde. Ama şu anda modelin ters yüzündeyiz. Modeli hemen çevireceğim ve çalışacağım yüzü burası. Bütün üçlü grupların ön yüzü bana bakıyor olacak örmüş olduğum zaman. Şimdi tekrardan başlıyorum. Tekrarlayalım. Model iyice otursun. Ne yapıyorum? Hemen yine ilmeğimi çıkartıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra buradaki boşluğun içine geliyorum ve 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Sırasıyla bütün boşlukların içine 3 tane ikili trabzan. Buradaki en önemli detay, zincir çektiğimiz şu sıra tersten oluyor. Önünü çevirip devam etmemiz gerek ki bu üçlü gruplar bir önden bir arkadan olmasın, sürekli ön yüzüyle tekrarlasın kendini. Sonuna kadar öreyim üçlü gruplarımı. Bu sırayı da tamamladıktan sonra burayı iyice sıkıştırıp ipimi kesiyorum. Daha sonra yeni renge birlikte geçeceğim. Şu anda bana ön yüzü bakıyor zaten parçamın. Hiçbir çevirme işlemi yapmadan bu yüzden aynı şu koyu renkle yapmış olduğum sıranın tekrarını yapıyorum. Orayı bir kere daha birlikte ördüm zaten. Model artık hep tekrara düştü. Siz de eminim çok daha iyi anlamış olacaksınız. İlmeğimi çıkardım. Tığın üstüne ipimi aldım ve ilk trabzanla başlıyorum. İlk üçlünün üstünü her zaman örüyorum. Yarım trabzan ya da çakma sık iğne diyebiliriz. Şimdi bakın. Üçünün üstünü ördüm. Ve sıra artık uzun bacakta. Bu defa uzun bacaklarımı burada örmüş olduğum sık iğnelerin içine batarak çıkartıyorum. Tekrardan sırasıyla trabzanların tepesine yarım trabzan çakma sık iğne. Tekrar tığın üstüne ipimi aldım. Bu defa birini atladım burada, ikisini ördüm ve buraya batıp hemen uzun bacaklarımı örüyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. İlk bacağı atladım. 2 tane ördüm. Yine tığın üstüne ipimi aldım. Uzun bacağımı ördüm. İlk trabzanı atladım. Hemen 2 tanesine yarım trabzanımı ördüm. Tığın üstüne ipimi aldım. Uzun bacağımı ördüm. Tekrardan tığın üstüne ipimi aldım. İlk bacağı atladım. Son 2 tane trabzanın tepesine ördükten sonra da hemen ne yapıyorum? 3 tane zincirimi çekip parçayı döndürüyorum ve uzun bacakların tepesine gelip bir sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Hemen geldim uzun bacağın tepesine. Bir sık iğne. 1, 2, 3. Hemen uzun bacağın üstüne bir sık iğne. 1, 2, 3. Atlıyorum. 2 taneyi uzun bacağın üstüne bir sık iğne. 1, 2, 3. Artık sona geldim. 2 taneyi atladım.
burada sonuncu ilmeğin üstüne batıp güzelce kilitledikten sonra hemen kesiyorum ve üçlü grupları örme vakti. Parçayı çevireceğim. Mutlaka parçayı çevirip buradaki boşluklara üçlü, ikili trabzandan oluşan gruplarımı örerek modeli kurmaya devam edeceğim. Bundan sonraki hep modelin tekrarı olacak. Yani burada büyük parçada göstereyim size. Burada olduğu gibi. Öyleyse kaç sıra ördüğümü ve kaç santim olduğumu söyleyerek size ölçüleri verdikten sonra parçayı oluşturabilirsiniz. 59 tane bademle başlayıp bademlerin içine üçerli gruplardan 59 tane tamamladım. Onun üstüne de modelimi kurmaya devam ettim. Modeli kurarken üçlü grupları 20 kere tekrarladım. Bakın üçlü grupları diyorum. Aradaki sık iğneli sırayı saymıyorum. Yani şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye devam ediyorum. 20 tane üçlü grupla oluşan kutucukları sayarak enini tamamlıyorum. 20 kutucukla benim ördüğüm ip ve tığımla, tabii ki benim elimden düşmesi de bu şekilde, 53 santim oldu eni. Şu kısım 53 santim. Sizin de burada dikkate almanız gereken aslında benim 20 kutucuğum değil, 53 santimim. 53 santime belki siz 25 kutucukta erişeceksiniz. Daha kalın bir iple örüyorsanız 16 kutucukta erişeceksiniz. Bu ipe ve tığa göre, elinize göre değişir. Asıl olan her zaman dediğim gibi sayı değil, ölçüdür. Öyleyse benimkisi gibi öğren arkadaşlar, yani eğer aynı ip grubunu kullanıyorsak 3 aşağı 5 yukarı, atıyorum benim boyunu 59 kutucukla ulaştığıma belki siz 62 ile ulaşmışsınızdır. Eninde benim 20 kutucukla ulaştığıma belki siz 22 kutucukla ulaşmışsınızdır. Önemli olan dediğim gibi santimini ölçün. Eğer daha uzun örmek istiyorsanız, benim üstümde duruşundan daha uzun dursun istiyorsanız, ki uzun çok yakışacaktır bu modele, belirtmeden geçemeyeceğim. O zaman 59'da değil de mesela 65, işte 66, 67, istediğiniz kadar bademle başlayabilirsiniz. Daha geniş örmek isteyenler de ona göre örer. Aslında ben burada fikri bırakıyorum. Genişletmek, uzatmak, daraltmak tamamen sizin zevkinize bağlı. Bunu da belirtmek isterim. Evet, ben ideal boyuta geldim. O zaman ne yapıyorum? Bakın, önüme parçayı yatırdığımda altta kalan kısım benim başladığım bademli kısım. Son ördüğüm üçlü gruplar üstte kaldı. Bu bademli kısımdan hemen önümde aldığımda şöyle yapıyorum. Bir kısmından 25 adet olan, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye saydım. 25 tanesini ayırdım. Bu 25 tanesini ayırdığım kısım, size hemen ölçüsünü vermek istiyorum. 25 tane ayırdığım kısım, şöyle söyleyeyim, 60 santim. 60 santimlik kısmını ayırdım. Diğer kısmı uzun olan kısım. Şimdi kısa olan kısımdan çalışmaya devam edeceğim. Şu 25 kutucuklu olan şurasını serbest bırakıyorum. İlk şuradan çalışmaya başlıyorum. Bunun için ne yapacağım? Öreceğim için içine hemen şu şekilde önüme aldım. Bakın, tekrardan belirteyim. Burası 25 kutucuklu olan kısım. Burası da diğer uzun kısım. Öyleyse hemen şöyle önüme alıp çalışmaya başlayalım. Kahverengi ile başlamıştım. Yine diğer tarafını da örmeye başlarken kahverengi ipimi kullanacağım. O şekilde daha hoş düşecek çünkü. Burada bademlerle ördüğüm kısımda bir içine örmüştüm. Şimdi burada boş kalan alanlara yeniden örmeye başlayıp modelimi yukarıya doğru kurmaya başlayacağım. Bunun için de şurada ayırdığım yer 60 santimlik kısmını ayırmıştım. 25 kutucukla buraya kadar, bakın tam olarak buraya kadar bu boşlukların içine 3 tane ikili trabzan
örerek başlıyorum. İlkini ördüm. İkinciyi de ördüm. Şöyle göstereyim. Boşlukların içine. Tığın üstüne ipimi aldım. Bakın şuraya yeniden çalışıyorum. ...25 tane bademin içini bu şekilde dolduracağım. Daha sonra nasıl devam ettiğimi size göstermek istiyorum. 25 taneyi bu şekilde belirteçle, ilmek belirleyici ile ayırdığım yere kadar doldurup geliyorum. Buraya kadar geldim. 25 taneye tamamladım. Daha sonra bu yer belirleyicisiyle ayırdığım kısmı tutuyorum. Bu tarafını 25 taneyi ördüm. Burada 34 tane olan kısım açıkta kaldı. Şimdi artık yapacağımız işlem şöyle. İlmeğimi çıkarttıktan sonra 3 tane zincirimi çekip 34 tane badem hazırlamaya başlıyorum. Nasıl hazırlıyorduk? 3 zincir çektikten sonra tığın üstüne ipimizi alıp ilk bademin içine geliyorduk. Bir ilmek çıkartıp 1, 2, 3 kere de çıkıyorduk. 1, 2, 3 tığın üstüne ipimi alıyorum. 2 bademin arasına batıyorum. 1, 2, 3. Bundan 34 tane yapıp geliyorum. 34 tane bademimi kurdum. Bu 34 tane bademi kurduktan sonra burada en son örmüş olduğum üçlü grup, bademlerin ters yüzünden örmüştük ya üçlü grupları, onun dibine geliyorum. Onun dibinde, yani kastettiğim yer şu üçlü grubun şurada bittiği yer. Hemen onun dibine bir batıyorum şöyle. Battıktan sonra buradaki bademlerin başındaki ilmeği alıp içinden geçireceğim. Böylece. Burada zincirli kısım aşağıda kalacak. Trabzan ördüğüm yerlerin içine dolduracağım zincirler altta kalacak. Hemen ne yapıyorum burada? Şöyle bir kere zincirimi çekip kilitledikten sonra güzelce buradaki bademin içine geliyorum. Kayma yöntemiyle şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Bir sık iğne ördükten sonra bir zincir çekip yükselip etrafında döndürdüm. Arkadaki ipi arkadan dolandırıp sahte trabzanımı ördüm ilk olarak. Şu arasından geçireyim. Kalın olunca ipler ve tığlar bazı işlemler zor oluyor. Elde hep daha ziyade ince tığlara alışık. Yanına 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve böylelikle bademin içine ilk üçlümü örmüş oldum. Şimdi bunu burada ayrı olduğuna bakmayın. Bir üst sırayı örerken orayı zaten birbiriyle bütünleyeceğiz. 34 tane bademimi hazırladım. Bu 34 bademi hazırladıktan sonra tığdan çıktım. Bu en son burada örmüş olduğum üçlü grup vardı. 25 tane örmüştüm. Sonuncusunun dibine geliyorum. Dibine derken bakın bademin içine örmüştüm ya, buradaki arka tarafına. O bademin buradaki başlangıç yeri var. Onun dibine geliyorum. Bu ilmeğimi bademlerin olduğu parçanın ilmeğini buradan geçiriyorum. İçinden şöylece geçiriyorum. Geçirdikten sonra zincirli kısım altta kalacak. Unutmayın, zincir çektiğimiz kısım altta, trabzanlarla oluşan kısım üstte. Daha sonra şöyle yapıyorum. Yana doğru bakın. Burayı bunu bir kilitleyelim önce. Sonra bademin içine geleceğim. Yani şöyle göstereyim.
burada badem kaydırma yöntemiyle şu içine gelip üçlü grubu çalışacağım için ilk boşluğun içine batıp ipimi de kaydırarak çıkartıyorum ve arasına geçmiş oldum böylelikle. Burada bir zincirimi çekip şöyle minik yükseldim, etrafında da döndürdüm. İpi de arkadan geçirip hemen burada bir sahte trabzanı ördüm. Şimdi bu sahte trabzanı tığdan çıktım. Şuradaki bakın biten üçlü grubumun içinden şöyle alıyorum ve hemen yanına gelip 2 tane daha ikili trabzanımı öreceğim. Ve burada bir devamlılığı sağlıyorum. Şuradaki görüntü zaten üstünü ördüğümde bir bütünlük sağlayacak. Şurada kaydırarak geçirdiğim için yeri belli gibi ama bir sırayı örerken yani şu kısmı, sık iğne kısmı geçerken orası gayet güzel toparlanacak. Bundan sonra bademlerimin içine 3 tane ikili trabzan örüp devam ediyorum. Sonuna kadar her bademin içine 3 tane ikili trabzan. Şimdi burada biz neyi yapmış olduk? Hemen onu da size anlatmış olayım. Bu kısım bizim birleştiğimiz kısım bizim sırt kısmımız. Şu anda ördüğümüz kısım ise burada bir ayrılık olacak. Bunu hep ayrı öreceğiz. Önde açılan kısım. Ördükçe zaten mantığı da oturacak. Üstümde de zaten görmüştünüz. Aşağı yukarı oradan da bir fikir sahibi olmuştunuz. O zaman ne yapayım? Ben şimdi burayı böylecene doldurup geliyorum. Burada son artık bademin içine de 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve kilitledikten sonra buradaki ipimi de kesiyorum. Şimdi şöyle bütünde bir gösterecek olursam şayet size ne yaptığımızı daha net anlayacaksınız. Şöyle hemen bütüne alıyorum. Bakın 25 taneyi bütünde başladım. Büyük parçada, sonra burada ayırdığım bademlerle öndeki ayrılan 2 kapak kısmını da burada ilerletiyor olacağım. Şimdi bu parçanın önü bana bakıyor örerken, biliyorsunuz. Önünden yine devam ediyorum. Hemen ne yapıyorum? Yeni rengimi alıp buradan başlayacağım. Ufak parçada gösterdiğim modeli uygulamaya başlıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Tığın üstüne de ipimi aldım ve hemen şuradan başlıyorum. İlk trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzanla başladım. Üçünün de ilk başta başlarken üçünün de içine her baştaki üçlü grubun 3 trabzanı da dolduruluyor. Bu şekilde. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıyorum. Hemen burada şu kısma bakın. Şu orta kısma, şuraya batıp uzun bacağımı örüyorum. Ve bundan sonra tığın üstüne ipimi aldım. İlk trabzanı atlayıp ikincinin içine ve üçüncüye örüp tekrar tığın üstüne ipimi alıyorum. Ve yine burada dibe geliyorum uzun bacağı örmek için. Şöyle pardon, şunu da şuradan geçireyim. Üçünü bir topluyoruz çünkü. Tığın üstüne ipimi aldım. İlkini atladım. İkinci ve üçüncüye ördüm. Daha sonra yine tığın üstüne ipimi aldım. Ve dibe batıyorum. Uzun bacağımı çekiyorum. Ve üçünü bir örüyorum gene. İlk trabzanı atladım. 1 2 tığın üstüne ipimi aldım. Dipten geliyorum yine ve uzun bacağımı örüp şu şekilde ilerliyorum. Aynı ufak parçada gösterdiğim gibi
Böylece ne ilerliyorum. Burada ayrım yaptığım kısma kadar geldim. Burayı birlikte geçelim istedim. Nasıl yapacağız? Şimdi buradaki son 3 tanenin üstüne de 2 taneyi ördüm. Tığın üstüne ipimi aldım. Hemen burada birleştikleri yerin dibine batıp uzun bacağımı örüyorum. Ve ilkini atlayıp ikinci ve üçüncü trabzana yarım trabzanlarımı örüp tığın üstüne ip alıyorum. Buradaki uzunları da aynı ufak parçada gösterdiğim gibi şurada ilk kesiştikleri yerin içine batıp çıkartıyorum. Sonra ilk trabzanı atlıyorum. İkinci ve üçüncünün üstüne örüyorum. Tekrardan tığın üstüne ip alıyorum. Burada yine kesiştikleri noktayı bulup batıyorum. Uzun ilmeğimi çıkartıp hemen döndürdüm. Hemen ilkini atlıyorum. 1 2 tekrar tığın üstüne ipimi aldım. Şurada yine kesiştikleri noktaya battım. Altta bakın tam olarak şurası. Şu. Onun içine battım. Hemen ilmeğimi çıkarttım uzun. Hepsini bir ördüm. Sonra ilkini atladım. 2 ve 3'e ördüm. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın buradaki geçişi de gayet düzgün toparlamış olduk ayrım yaptığımız yeri. Şimdi bunun sonuna kadar aynı bu göstermiş olduğum tekniği uygulayacağım. Aslında küçük parçada gösterdiğim tekniği birebir aynısını uyguluyorum ama istedim ki hani büyüğü de örerken aklınızda soru işareti kalmasın, bu ayrım yerinde bir sıkıntı olmasın. Böylece ne bir göstereyim istedim. Onun için bu sıranın dönüşünü ve tekrar kutucuklu sıraya geçişi de gösterdikten sonra artık hep modelimiz tekrarlayacak sayılarını ve sırasını. Sona doğru geldim. Birlikte geçelim istedim. Ne yapıyorduk? İlkini atlayıp hemen grubun son 2 tanesini yarım trabzanlarımızı örüyorduk. Daha sonra tığın üstüne ipimizi alıp uzun bacağı örüyorduk. Bunun için alta batıp uzun bacağımızı çekip hepsini bir topluyoruz. Sonra ilkini atla, 2 ve 3. Yine aynı küçük modelde gösterdiğim gibi buraya geldiğimde ne yapıyorum? 1, 2, 3 tane zincirimi çekip şu parçayı döndürüyorum. Arka yüzünden örmeye devam ediyorum. 2 tane atlayıp uzun bacağın tepesine sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3. Uzun bacağın tepesine sık iğne. 1, 2, 3. Yine hep uzun bacağı geldi mi sık iğne. Bu kısmı da bu şekilde devam ediyorum. Burada diğer kısma geçişte de hiçbir farkı yok. Aynen buradan geldiğim gibi bu tarafta da devam ediyorum. 3 zincirimi çektim. Uzun bacağın olduğu yere bir sık iğne. Yine aynı şekilde 3 zincirimi çekiyorum. Sonuna kadar sıranın aynen böyle devam edeceğim. Uzun bacağın olduğu yere bir sık iğne. 1, 2, 3. Uzun bacağın üstüne bir sık iğne. Sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Son 3 zincirimi de çektim. Buradaki ilk ilmeğin tepesine batıyorum ve güzelce
sıkıştırıp kitleyip burada ipimi kesiyorum. Bu 3 zincirle ördüğümüz kısım modelin ters tarafı olmuş oluyor. Biz hep bu üçlü kutucuklarımızı ön yüzünden örmeye devam edeceğimiz için hemen arkasını çeviriyorum ve ön yüzünden örmeye devam edeceğim. Yani ördüğüm kısım burası olacak. Hemen ilmeğimi çıkartıp tığın üstüne ipimi aldım ve burada 3 zincirli oluşturduğum boşlukların içine üçlü gruplarımı örmeye başlıyorum. Bundan sonra yapacağım işlem hep aynı. Ufak modelde de gösterdiğim, bu büyük parçada da aslında göstermiş olduğum bu tekniği uygulayarak bu şal hırkamı tamamlamış olacağım. Yani buradan itibaren de 20 kutucukla ne yaptık? İlk bir taneyi örmüş oldum. Bu ikinci oldu. Bunun gibi 18 tane daha ördükten sonra diğer yarısını da bu şal hırkanın tamamlamış olacağım. Bütünü de bitmiş olacak böylelikle. Buradan gayrı başka size söylemem gereken detay yok diye düşünüyorum. Öyleyse ben tamamlayayım bu şekilde ve finalde buluşalım. Orada da detayları bitmiş halinin üstünde de size gösteririm. Diğer tarafı da 20 sıra örerek tamamlamış oldum. Bakın şimdi tam olarak arkadaki açıklığı şöyle göstermek istiyorum size. Ensede minik bir boşluğumuz oldu. Kolların henüz yan tarafları açık. Bunu bu şekilde de çok rahatlıkla şal olarak kullanabilirsiniz. Ya da birazdan yanlardan kol evini oluşturacağımız için şal hırka olarak da kullanabilirsiniz. Nasıl değerlendirmek isterseniz. Gördüğünüz gibi kocaman da böyle geniş bir parça olduk. Beden olarak şöyle söyleyeyim size. Ben 36 bedenim. Minik bir kadınım yani. Ama çok rahatlıkla X large giyen bir hanımefendi de bunu kullanabilir. Daha genişletmek tabii ki 20, benim bu kutucukları 20 sıra yaptığım yeri 21-22 yaparak genişletebilirsiniz. Daha boyu uzun olsun istiyorsanız benim üstümde duruşuna bir görün ki benim boyum uzun da değil, 1.62 boyundayım. Buna göre de değerlendirme yapabilirsiniz. İşte başladığım badem sayısının üstüne dilediğiniz kadar badem ekleyebilirsiniz. Ama badem sayılarıyla ölçüyü karıştırmayın lütfen. Hani ben atıyorum o 50 bademle kaç santime ulaşmışım, bunu dikkate alın. Şimdi ben bunun yandan birleştireceğim ve belli bir kısma kadar kol evi oluşturacağım. Bunun için de alttan karşılıklı 15'er bademi karşılıklı şöyle üst üste getiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 dediğim yere hemen şuraya bir ilmek belirleyici takıyorum. Aynı şeyi yan tarafta da yapacağım ve buradan aşağıdan yukarıya kadar karşılıklı birleştireceğim. Ben bir tarafı birleştireyim. Daha sonra diğer tarafı da beraberce birleştirelim ama bu birleştirmeyi yaparken de aynı zamanda şu kısmın arka yüzünü çevireceğim. Arka yüzünden birleştireceğim. Bunu da hatırlatmak isterim. Dediğim gibi birini yapıp geleyim, diğerini beraberce birleştirelim. Bir tarafını aynen size söylediğim gibi yapıp geldim. Şimdi diğer tarafını birlikte birleştirelim ve şalımızı hırka formunda vererek şal hırka olarak adlandırabilelim. Hemen diğer yan tarafı alıyorum. Biraz evvelki gibi 15 tane kutucuğu karşılıklı sayacağız. 1, karşıda da alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15'i karşılıklı aldıktan sonra hemen yan tarafına yine ilmek belirleyicimi takıyorum ve alt taraftan
birleşmeye başlayarak kol evimi oluşturuyorum. Ama biraz evvel de söylediğim gibi ön yüzünden değil, kullanmak istediğim tarafın, ki her iki tarafı da kullanılabilir aslında bu modelin. Ben böyle kutucukların kabarık olduğu, aslında ön yüzü olarak nitelendirdiğim, örerken ön yüzü olarak nitelendirdiğim kısmını kullanacağım. Dileyen tabii ki diğer tarafı da kullanabilir. Bu model çok kullanışlı, birçok şeye uygulanabilir aslında. Ben çok sevdim. Şimdi hemen dediğim gibi tersini çeviriyorum. Parçayı şöyle iç taraftan ve arkadan, arka yüzünden birleştirmeye beraberce başlayalım. Ben biliyorsunuz bu şal hırkanın genelinde 5,5 milim tığ kullandım ama şimdi yandan birleştirme yapacağım yerde 4 milim tığa döndüm. Şunu söylemem gerekiyor. Hani ilmek aralarına batıp sık iğne öreceğim için bana 4 milim daha kolay gelecek. Ancak eğer eliniz çok sıkıysa ve çok hani sıkarak örüyorsanız, burada el ayarlamasını düzgün yapamazsanız yan taraflar sıkı sıkı örüldüğü için bir kasma yapabilir. Elinizi ayarlayabilecekseniz ya da mesela 5,5'tan siz 5'e düşebilirsiniz. Ben 4 milimle elimi ayarlayarak gayet rahat örebiliyorum. Bunu da bir hani alt bilgi olarak bırakayım. Dediğim gibi yine tığ küçültürken bile elinize göre ayarlayın lütfen. Ben çok rahat bırakarak ördüğüm için elimi bir kasma yapmıyor. Şimdi ne yapıyorum buraya geldiğimde? Ters yüzünü çevirmiştim. Karşılıklı üst üste gelen kutucukları ilkine önden, ilk ilmeğin tepesine, burada da ikinciye de hemen buradan batıyorum ve ilmeğimi çıkartıp bir sık iğne örerek başlıyorum. Daha sonra hiçbir farkı yok. Sırasıyla karşılıklı ilmek, yani trabzan tepelerine batıp bir sık iğne örüyorum. Kaçırmamamız lazım. Karşılıklı denk getirip aynı trabzanların arasından geçirerek birleştirmemiz lazım. Eğer küçük tığa geçtiyseniz burada, ki genelinde kullandığınız tığla da devam edebilirsiniz. Küçük tığa geçenler lütfen elini mümkün olduğunca rahat bırakıp örmeye devam etsin. Bu 15 kutucuğu ayırmıştım biliyorsunuz. Bunu siz üstünüze deneyerek daha geniş ya da daha dar yapabilirsiniz. Kol evini nasıl oluşturmak istiyorsanız. Şimdi aynı bu size göstermiş olduğum şekilde tekrardan bakın ne yapıyorum, hemen trabzanların bir buradan bir de bundan tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkartıp arasından karşılıklı batıp sık iğnemi örüyorum. Battım. Buna da battım. İlmeğimi çıkarttım. Arasından geçirdim. Battım. Buradan da battım. Karşılıklı. Bu şekilde tamamlayıp geleyim. Burada ilmek belirleyici ile ayırdığım yerin sonuna kadar geldim. Bu son üçlü grubu da birlikte örelim istedim. İlkine battım. Buradan da ilkine battım. İkincisi. Üçüncüsü. Arasından geçirdim. Son sık iğnemi ördükten sonra üstüne bir de güzel kilitliyorum, zincir çekiyorum. Uzunca bir parçayı da bırakıp şuradan da bunu çıkartalım artık. İşimiz bitti. Hemen nasıl alıyorduk bunu? Şöyle bir önden bir arkadan gibi çapraz olarak aralarda kaybediyorum. Daha sonra ön yüzünü döndüreceğim. Karşılıklı yanlardan birleştirerek kol evimizi de oluşturmuş olduk. Geniş bir kol bıraktım. Hani hoş dursun diye. Tabii oradaki genişliği ayarlamanız da tamamen sizin elinizde.
Bu şal hırkanın tamamında kullandığım ip 1200 gram kadar ip gitti. Yani şimdi burada renk kodları, renk numaraları, işte hangi renkten kaç adet mümkün değil. İçinde gördüğünüz gibi çok fazla renk var ve hep elimde kalan plus ipleri. Yani Yarn Art Jeans ve Alize Cotton Gold'un başta da göstermiş olduğum iplerinin kalanlarını kullandım ki artık zaten Alize Cotton Gold'da plus grubu yok. Yarn Art Jeans'te eğer aynı örmek istiyorum diyorsanız bulabilirsiniz. Elinizde kalan ipleri değerlendirebilirsiniz. Yünlü ipleri kullanabilirsiniz. Ben size burada hani fikir olarak modeli sundum. Siz dilediğiniz iplerle örebilirsiniz. Ya da bu tekniği, bu modeli istediğiniz başka bir parçaya uygulayabilirsiniz. Mesela çok şık bir atkı örebileceğiniz gibi bir battaniye örmeniz, diz battaniyesi, koltuk şalı vesaire vesaire. Yani birçok parçaya uygulayabilirsiniz. Çok şık bence duruyor. Çok otantik ve etnik bir havası var. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Her zamanki gibi beğendiyseniz şayet sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız mutlu edersiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.